Bir bitkiye bakmak çoğu zaman sanıldığından çok daha fazlası. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bahar geldi, hatta geçiyor. Ben ise ancak şimdi zaman bulabildim. Biraz rahatsızdım ama sukulentlerle ilgilenmemek de ayrı bir huzursuzluk veriyor. Neyse ki biraz toparlandım. Şimdi de onları toparlamak için buradayım. Ve artık sukulentleri yaza hazırlama zamanı. İlk olarak bütün saksıları tek tek elden geçiriyorum. Uzun zamandır aynı toprakta kalan, sıkışmış ve yorulmuş karışımlar tamamen alınıyor, ayrıştırılıyor. Çünkü sukulentlerde en önemli konu şu, toprak nefes almalı. O yüzden yeni karışımı hazırlarken özellikle geçirgen olmasına dikkat ediyoruz. Ponza taşı, lav taşı, çakıl, biraz kum, kokopit, perlit ve biraz da vermikülit. Yani suyu tutan ama kökü boğmayacak, hava alan bir toprak karışımı olmalı. Bir de küçük ama önemli takviyelerimiz var. Az miktarda solucan gübresi ve biraz keçi gübresi. Ama özellikle altını çiziyorum. İyi yanmış gübre olmalı. Yanmamış gübre bakım değil, bitkilerimize travma yaşatır. Ve bir başka önemli detay da meşe kömürü. Bulabilirseniz mutlaka ekleyin. Az miktarda kullanıldığında toprağın içinde denge kurar. Kök çürümesini ve mantar oluşumunu azaltır. Zararlı bakteri ve böcekleri de büyük ölçüde baskılar. Kısacası toprağın gizli güvenlik güçleri gibi çalışırlar. Ama burada ölçü önemli. Azı fayda, fazlası dengeyi bozar. Ona dikkat etmeliyiz. Saksıların içindeki eski toprakları tatmıyorum. Yeni karışımla harmanlıyorum. İçerisine yukarıda saydığım kaktüs ve sukulentler için olmazsa olmaz olan toprak çeşitlerini de ekledim. Ara ara karıştıra şöyle homojenlik oluşturmaya çalışıyorum. Çok güzel, çeşitli, havadar, besleyici, güzel bir toprak elde ettim. Daha önceden karıştırdım. Çok güzelden. Evet arkadaşlar, bir hayli toprağım oldu. Karıştırdım. Saksıdakileri, poşettekileri, hepsini, gübresini, bahçe toprağı da dahil hepsinden karıştırdım. Böyle güzel bir toprağım oldu. Toprakla oynamanın terapi etkisi ayrı keyif veriyor zaten. Saksıları boşaltıp sukulentleri tek tek çıkarıyorum. Uzun zamandır yapmak isteyip ertelediğim ne varsa şimdi yapıyorum. Sıra köklerde. Sizce buna dokunmalı mıyım? Şu bir bakımdan geçmek istiyor. Mesela bakın şöyle kuru yaprakları var. Onların alınması gerekiyor. Şu minnoşlar bakın burada ama bu yavruları ayıracağım burada. Kökler tek tek kontrol ediliyor. Yorgun olanlar, yaşlı olanlar, çürümeye başlamış olanlar temizleniyor. Sağlıklı kökler korunuyor. Gerekli yerlerde kesilerek gençleştiriliyor. Çünkü asıl güç görünmeyen o köklerde. Bizim gibi dışarıdan iyi görünüp içten çökmek yok. Bazen sadece kök değil gövde de kontrol edilmesi gerekiyor. Kök sağlam gibi görünse bile gövde görevini yapmayacak hale gelmiş olabiliyor. İçten kurumuş olabiliyor. O yüzden gerektiğinde gövdeden keserek yeniden başlatıyorum. Bu süreç dışarıdan bakınca basit görünebilir ama aslında her aşaması ayrı bir dikkat istiyor. Zamanla şunu fark ettim. Eskisi kadar sık müdahale etmediğimde sukulentler kendi dengelerini gayet güzel kuruyorlar. Biraz kendi hallerine kaldıklarında sanki oh be diyorlar. Ama bu tamamen ilgisiz bırakmak anlamına gelmiyor. Her sabah mutlaka gözüm üzerlerinde oluyor. Sessiz sessiz kontrol ediliyorlar. Yani uzaktan seviyorum fazla üstlerine düşmeden. Çünkü bazen her şey yolunda gibi görünür ama küçük bir detay her şeyi değiştirebilir. Bunu en iyi bir kış gecesi öğrendim. Pencereyi açık unuttuğum bir gece çok sevdiğim birkaç sukulentim donarak gitti. Nasıl üzüldüm anlatamam. Bir anlık ihmal böyle sonuçlar doğurabiliyor. O günden sonra daha dikkatli bakıyorum. Çünkü sukulentler havayı, esintiyi sever ama dayanabilecekleri kadar soğuk olmalı. Fazlası onları donduruyor. Balkonda her zaman istedikleri ortamı sağlamak kolay olmuyor. O yüzden ışık, hava ve koruma arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Bunu bazen de hakları geçmesin diye yerlerini değiştirerek de yaptığım oluyor.
adaletli bir düzen sağlamaya çalışıyorum. Esintiyi, güneşi aldıkça renkleniyorlar ve gözümün önünde değişiklikler oluyor. Bahar bakımına geç kaldım ama bu süreç beklemez. Biraz toparlandım. Şimdi de onları toparlıyorum. Canlarım benim. Aslında çok konuşmam onlarla. Ama başka bir iletişim var aramızda. Kalpten kalbe diyelim. Bazen sadece bakmak, dokunmak, göz göze gelmek bile yetiyor. İnsanın ruhuna iyi geliyor ve inanıyorum ki onlara da iyi geliyor. Hatta bazen şöyle düşünüyorum. Ben mi onlara bakıyorum yoksa onlar mı beni toparlıyor? Cevap hala net değil. Bir de işin şu tarafı var. Dışarıda bir koşturmaca, bir karmaşa, bir keşmekeş. Ama burada bambaşka bir dünya var. Küçük bir balkon, kocaman bir huzur. İnsanın evde bile kendine ait bir alanı olmalı. Durabildiği, nefes alabildiği. Benim için burası tam olarak öyle bir yer. Ve onlar da bu alanın en güzel parçaları. Hepsi ayrı karakter, hepsi ayrı naz, ayrı trip. Bazen susuz kalınca surat yapıyorlar, bazen fazla ilgiden sıkılıyorlar. Tam anlamıyla mesafeli ama sevgi dolu ilişkiler. Bu da bir gerçek ki hepsi benim bebeklerim ve şimdi bakım sürecinden geçiyor. Toprakları yenilendi, kökleri rahatladı, saksılar değiştirildi. Sırada ilaçlama var. Zararlılar çoğalmadan önlem almak gerekiyor. Bir yandan da eski saksılar gözüme çarpıyor. Onlar da dönüşecek. Çünkü sadece bitki değil, yaşadığı bitkilere özel alanlar da güzelleştirilmeli. Günlerdir bununla da uğraşıyorum. Ve şunu net söyleyebilirim. Dışarıdan sadece toprak değişmiş gibi görünebilir. Ama bu işin içinde emek var, dikkat var, sabır var, var da var. Ve sonuç hepsine değecek güzelliklerini sergileyerek bize bu yaşadıklarımızı unutturacaklar. Evet dostlarım, bitki bakımından nerelere geldik? Daha da devam ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.